Sevgili izleyiciler, Kerem Bey hakkında küçük çaplı bir araştırma yaptık ve Kadriye Hanım'la Rabia Hanım'ın da söylediği gibi kendisinin varlıklı bir insan olduğunu öğrendik. Fakat Baki nasıl evlatlık edindiği konusunda hiçbir bilgiye ulaşamadık. Ancak şunu biliyoruz ki Kerem Bey'in Baki adında bir oğlu var. Benim de içimde bir kuşku var. Şimdi kendisini arayalım bakalım. Alo, buyurun. Kerem Bey'le mi görüşüyorum? Pardon, teşekkür ederim. Sağ olun. Kredi kartına ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Telefonu yüzüme kapattı. Dinlemedi bile. Bir dakika, bir daha arayacağım ben. Duymadı bile dediğimi ve sesi çok telaşlı geliyordu. Alo, buyurun. Kerem Bey, ben bankacı değilim yalnız. Star TV'den arıyorum. Bir şansım olsa programından. Bir dinler misiniz beni telefonu kapatmadan önce? Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Oğlum dur bir dakika. Dur. Müsait Buyurun, kusura miydi? bakmayın. Çok özür dilerim. Tamam, müsait misiniz? Müsaitim, buyurun. Tamam. Kerem Bey, ben az önce de söylediğim gibi Star TV'den arıyorum. Aslı Özkaya. Sizin için bırakılmış bir hediyemiz var. Aslında Baki adına bırakılmış bir hediyemiz var. Size ulaşmamız gerekti ona ulaşmak için. Müsaitseniz aracımıza iner misiniz? Baki'yi ne yapacaksınız anlayamadım. Baki için bırakılmış bir hediye var. Peki kim başvurdu? Bunu Bilgi verebilir misiniz şöyle acaba? formatımız gereği bunu öğrenmeniz için aracımıza inmeniz gerekiyor. Peki ama oğlum arabaya inecek durumda değil. Peki ben onun yerine inebilir miyim acaba arabaya? Tabii ki inebilirsiniz. Tamam o zaman. Ben iniyorum. Ne yapacağım acaba? Siz araca indiğinizde ben sizi yönlendireceğim. Peki oğlunuz neden araca inemiyor? Şu an benimle beraber inmek zorunda. Onun için. Anladım. Peki Evet. tamam, yani o zaman siz inin. Ondan sonraki süreci birlikte telefonla konuşarak yönetelim, olur mu? Tamam, oldu peki. Peki, arıyorum hemen sizi. Teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili izleyiciler, Kerem Bey'in arabaya inmesini kabul ettim. Çünkü Baki'ye ulaşmanın yolu Kerem Bey'den geçiyor, onu biliyorum. Kendisini buraya davet edeceğim. Çünkü onunla konuşursak hem gerçekleri öğreneceğiz hem de Baki Bey'e ulaşabileceğiz. Şimdi aracımıza inmiş, ekip arkadaşlarım işaret yapıyorlar. Alo, buyurun aslanım. Kerem Bey, inmişsiniz aracımıza. Evet, şu an araçtayım. Tamam, orada bir kasa var, gördünüz değil mi? Gördüm, evet. Kasanın üstündeki zarfı açarsanız içinden çıkan şifreyle kasayı da açabileceksiniz. Şimdi mi ya? Çocuk ayakkabısı, evet buyurun. Peki bu size tanıdık geliyor mu? Bu oğlumun ayakkabısı. Oğlunuzun ayakkabısı. Evet. Peki programa kim başvurmuş olabilir? Sanıyorum ki kardeşleri başvurmuş olabilir. Peki isimleri ne? Kadriye ve Rabia. Doğru. Kadriye Hanım ve Rabia Hanım kardeşlerini bulmak için programa başvurdular. Siz kendilerini tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Nereden tanıyorsunuz? Kendilerini Baki'nin ablaları olduğu için tanıyorum. Bir de anneleriyle babalarıyla çok yakın görüştüğüm için oradan tanıyorum. Anladığım kadarıyla siz Baki'nin biyolojik babası değilsiniz. Hayır, değilim. Ben resmiyette babasıyım. Anlıyorum sizi. O zaman hem sizi hem Baki Bey'i buraya bekliyorum. Tamam, ben Baki'yi getiririm. Tamam, teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bir şey değil, teşekkürler. Sevgili izleyiciler, siz de duydunuz. Baki Bey, Kerem Bey'in biyolojik oğlu değilmiş. Acaba? Aklıma bir sürü şey geliyor ama kendisi buraya geldiğinde netleştirmek istiyorum. Sizin düşündüklerinizi ben de düşünüyorum.
hatırlıyorum aslında ama o cıvıl cıvıl böyle küçük çocuk sesleri hep kulağımda kaldı benim. Büyüdüğünü göremedim, ablalık yapamadım, çok içimde ukde kaldı. O yüzden sizden rica ediyorum kardeşimizi bize geri verin. Yani çok özledik onu gerçekten. Geldik. Bak kameralara geldik bak. Bak yakışıklı oğlum bak. Aferin sana. Oo, canım benim. Canım. Bak, yakışıklı çıkacaksın. Bak kameralara bak. Aferin sana. Aferin oğlum aferin. Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Gördün mü bak kameraları gördün mü kameraları? Bak ne güzel çıkıyorsun sen. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız aslanım? Teşekkür ederim. Baki değil mi? Baki. Hoş geldin Baki sen de. Baki konuşamıyor maalesef. Biliyorum. Tahmin ediyorum yani. Maalesef. Baki benim evladım. Ben aldığımda maalesef bu durumdaydı. Siz bu durumu bile bile Evet, bu durumu bile bile. evlatlık aldınız Evet. Baki. Ben Baki'yi zorla aldığınızı düşündüm. Başta öyle düşünmüş olabilirsiniz. Doğru söylüyorsunuz. Evet, şimdi görünce aslında biraz kendimden utandım ve yalan söyledim. Estağfurullah. Nasıl oldu peki? Ee, Bir hastalık falan mı geçirdi Baki? Baki çocukluktan böyleydi. Evlatlık aldığında böyleydi. Kaç kendisi. yaşındaydı? 4 yaşındaydı. Yani süreç bayağı sıkıntılı geçti başlarda. Nasıl bir hastalık geçirmiş? 3 yaşındayken havale geçirmiş. Ve işte bazen işte şey yapamıyor. Hareketleri böyle istemsiz hareketleri, heyecanlandığında falan, değil falan mi? hareketleri biraz Şu anda da bilmediği bir sıkıntı. ortamda ve Maalesef, biraz gerildi biraz bence. gerildi. Zaman zaman işte evden çıkarabiliyorum Hı. hava alması için. Böyle bir durum var yani. Siz 4 yaşından beri Baki'ye bakıyorsunuz Bakıyorum, bebekler evet. gibi. Evet. Maalesef. Sakin. Aslanım böyle bir ortama girdiği için Heyecanlı heyecanlandı şu anda, değil tabii. mi? İlk defa Etrafa kameraları da görüyor. bakıyor. İlk defa kameraları Evet. görüyor. Onun için biraz da Ee, ilgisi çekmiş olabilir yani. Peki şey yapalım mı? Onu da ben burada çok fazla yormak istemiyorum. Teşekkür Heyecanlandırmak, ederim. kaygılandırmak da Olabilir. istemiyorum. Merak ettiyse ekiple bir araya gelebilir. Merak ettin mi oğlum? Burayı gezdirirler. Oldu mu? Tamam, olur. Olur, tamam. Gitmek ister belki. Tamam, Yapalım olur. mı öyle Tabii bir şey? öyle bir şey yaparsak çok sevinirim. Tamam, o zaman Çok teşekkür ederim. Serkan'cığım Teşekkür alabilir ederim. miyiz Baki'yi buradan? Yormayalım onu hem. Tamam canım, tamam. Bismillah.
Kadriye ile Rabia bana sizin çatı ustası olduğunuzu söylediler. Evet, başlangıçta çatı ustasıydım. Evet ama hiç öyle durmuyorsunuz. Öyle Mesleğinizi mi? mi değiştirdiniz? Yo, mesleğimi değiştirmedim. Ben aslında Baki benim için bir Allah'ın bir lütfuydu açıkçası. Ve beni o yerlerden bu yerlere getiren aslında Baki'dir. Nasıl yani? Yani oturduğu yerden aslında bana benim iyilik meleğimmiş gibi işlerimde hep ön ayak oldu. Yani oturması bile bana yetti. Ben ona ne kadar çok ilgi gösteriyorsam o da bana Allah tarafından maddi olarak da geri döndü. Öyle söyleyeyim. Şans mı getirdi Şans size? getirdi tabii. Siz 4 yaşından beri ona bakıyorsunuz. 4 yaşından beri Hem de bakıyorum. özel bir durumu olduğu halde. Evet, bu durumda olduğu halde. Evli değilsiniz. Baki'den önce evli değildim. Baki'den önce evli değildiniz. Sonrasında mı evlendiniz? Sonrasında evlendim. Hı hı. Evet. Peki şu an eşiniz de o zaman sizinle. Evet, evet. Başka bir çocuğunuz var mı? Yok, başka çocuğum yok. Zaten Baki'ye annem bakıyordu. Anneme anne dediği zaman işte içinin yağların eriyordu yani, öyle söyleyeyim size. Konuşuyor muydu o zamanlarda? O İlk zamanlar sadece daha mı söylediği- hafif seyrediyordu hastalık? Şöyle söyleyeyim, sadece söylediği şeyler anne, baba ve suydu yani O açıkçası. kadar. Evet. 4 yaşında da yürüyemiyor muydu? Yok, yürüyemiyordu. Hiç yürüyemedi. Yaptığı şeyler işte böyle tavana bakardı, gökyüzüne bakardı. Hı hı. Ondan sonra işte sürekli öksürürdü. Yani maalesef çocukluk zamanında çok iyi bakılmamış, onu söyleyeyim. Ha. Evet. O 4 yaşına gelene kadarki süreçte hem de yoksulluk çekiyorlardı galiba. Evet, ben Öyle annelerini babalarını anlattılar. çok iyi yakından tanıyorum çünkü. Nereden tanışıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, aslında hikayeyi baştan anlatabilirim Lütfen, size. lütfen. Aslında bir gariplik yok bu hikayede. Ben bir çatı ustasıydım. Hı hı. Çatı ustası olduğum süre zarfında Baki'nin babası bir kahvehanede çaycı olarak çalışıyordu. Ve ben o çay ocağına sürekli gidiyordum. İşte çocuklarından bahsederdi, onların hastalıklarından bahsederdi. Ve tabii bu hastalıklarından bahsederken de yani evlerinin kötü durumda olduğunu biliyorum. O zaman öğrendim daha doğrusu. Bu evlerinin kötü durumunun olması sebebiyle işte benden sürekli bir fikir alır ve fiyat sorardı. Ama cebinde parası yoktu maalesef. Apartman dairesi miydi eviniz? Hayır ya, gece kondu. kondu gibi bir evdi gerçekten, çok kötü bir evdi, Zor küçük şartlarda. bir evdi. Zaten biz kötü bir çocukluk geçirdik. Yoksul bir ailede yetiştik. Yani düşünün, mutfağımız bile yoktu yani. Taburenin üstünde yapardı annem yemekleri yani. Yani Babayla gerçekten derme çatma ve söyledi gecekonduya çocuklar. benzeyen bir Evet. evleri vardı. Çünkü sık sık ziyaret ediyordum ki acaba diyorum bir şeyler düzeltebilir miyim, bir şeyler yapabilir miyim diye. Elimden siz geldiği kadar yardım yardımcı etmeye olmaya. çalışıyordunuz. Evet, Ha. yardımcı olmaya çalışıyordum. Onlara yardım ederken de işlerim de bu süre zarfında biraz daha iyiye gidiyordu. Diyordum ki acaba bu Baki'den kaynaklı mı? Yani bunu aslında içinde bir şey uyandı. Yani iyilik meleği Hı hı, diyelim. hı hı. Çatıyı onardınız mı? Çatıyı onardım. Evet. Peki nasıl yaptılar? Parasını nasıl ödediler? Şimdi aslında paralarını biriktiriyorlardı. Hı hı. Annesi de gündelikte çalışıyordu Hı hı. Baki'nin. Babası da işte çay ocağında ne kadar biriktirebilirlerse. Ama ben ustalık maliyetlerini almayıp sadece onların verdiği para, tabii üstüne de koyuyordum. Hı hı. Bu paranın kendilerine yettiğini ve ben bu işi tamamlayacağımı söyledim kendilerine. Hı hı. Olay böyle. Aslında hayır yaptınız bir nevi biraz da. Evet, yani göstermeden aslında hayır yapmaya çalıştım diyelim. Kızları falan da oyuncak bebekler alıyormuşsunuz. Ya o zamanlar Onlar ufak durumunuz tefek. bu kadar iyi değilken aslında onlara yardım etmeye başlamışsınız. Evet, yani ama ufak tefek şeyler. Yani öyle yani incir Hı hı. çekirdeğini dolduracak şeyler değil. Bunu Olsun ama söyleyeyim onların yani. zihninde, aklında o böyle Evet, büyük bir evet. şeymiş gibi kalmış. Evet, öyle olmuş olabilir. Peki çatıyı onarmak için eve gittiğinizde mi Baki ile tanıştınız? Tabii onları eve gittiğimde çatı onarmak için ya da evlerini önceden görmek için gittiğimde Baki ile tanıştım. Orada bir elektriklenme oldu açıkçası bizim aramızda. Tabii onlar hastalığından sebep ilaçlarını alamıyorlardı. Ona bakamıyorlardı açıkçası. Hani ben acaba ne yapabilirim? Onlar için daha fazla ne yapabilirim'e gidiyordum. Hı hı. Evlerini onarmaya çalıştım ilk önce. Ondan sonra durum bunu gerektirdi. Yani biraz daha süreç bu şekilde ilerleyelim. Nasıl aklınıza geldi Baki'ye evlat edinmek? Annesi Baki'yi hı. evde ebeyle doğurmuş. Evet. Doğurduktan sonra da babası kimliği 1 ya da 2 yıl gecikmeli olarak çıkarmış. Bu askerlikte daha
Çıkarmak olgun, istemiş. Hı hı, daha evet. olgun görünmesi açısından. Yani orada zorlanmasın. Orada kendisi rahat Daha geç, bir, genç, hani geç geç olsun yaşta diye. başlasın Evet. diye. Hı hı. geç yaşta olsun diye kimliğini çıkarmamış. Ben Tamam. Baki'yi 4 yaşındayken tanıdım ve kimliği yoktu açıkçası. Baki'nin babasının çalıştığı kahvehaneye gidiyordum sürekli. Gittiğim sırada babasını göremedim. Tabii merak ettim acaba nerededir diye. Etrafa sorduğumda çocukların hastalandığını ve hastaneye gittiğini öğrendim. Gittiğimde babası perişan haldeydi. Siz hastaneye mi gittiniz böyle olunca Evet. destek vermeye? Siz Destek bayağı vermek yakın arkadaşsınız o Yakın zaman. arkadaşız, evet. Ve aslında hani evdeki durumun da farkında olduğunuz için yardım etmek istiyorsunuz. Evet, Elinizden yardım- geldiğince. Açıkçası öyle yapmak istedim. Babasının parası yoktu cebinde. Hani ben hastane masraflarını karşılayayım, bir şekilde yapayım dedim. Ama babası gerçekten çok kötü durumdaydı. Yani resmen göçmüştü adam, yani öyle söyleyeyim size. Hastaneye kimin için gitmişlerdi? Baki, Baki için mi? için, Hı hı. evet. Baki'nin rahatsızlığı için. Hı hı. O sırada kulağıma birisi fısıldadı sanki. Dedi ki bu çocuğu al. Hani bu senin belki kaderin olacak. Belki bu sizin hayatınızı değiştirecek. Yani öyle bir heyecanla babasından rica ettim. Biri var mıydı yanınızda? Kimse yoktu. Kimse yoktu. Ben dedim yardım etmek istiyorum. Ve ben Baki'ye bakmak istiyorum dedim. Babası da kabul etti. İnanmıyorum. Kulağınıza resmen biri bir şey fısıldadı gibi hissettiniz. Biraz, evet. Ve Baki'yi o gün aldınız. O gün aldım. Annesi babası da biliyor zaten hani bu durumu. Ama kardeşlerine söylemedik. Kardeşleri bu durumu bilmiyor. Neden? Şöyle bir durum oldu. Kardeşleri daha önce annesi bakamayacaklarını anlayınca Baki'yi dayısına vermek istedi. Hı hı. Kardeşleri buna bir tepki gösterdi. İstedi diyorsunuz. Siz buna tanık oldunuz mu? Duydunuz Tanık mu? oldum. Kardeşleri işte annesinin ayaklarına kapandı. Dedi ki kardeşimizi vermek istemiyoruz anne dedi. Dayısı almak istiyordu. Sonra vazgeçti dayısı ve gitti. Kardeşler istemedi diye. Evet. Ama anne baba verecekti zaten. Verecekti zaten. Siz ona tanık oldunuz. Tanık oldum. Bunu da bildiğiniz için Hatta ben annesiyle dayısının aralarında geçen bir sohbette yani çocuğu belki de caminin önüne bırakacaklardı, tam bilmiyorum. Yani onun çok ayrıntısını bilmediğim için hani şu an doğru olup olmadığını da bilmiyorum. Sadece teyit etmemiz lazım ama da gerek yok artık. Çünkü annesi rahmetli oldu, babası rahmetli oldu. Yani şu an ortada kimse yok. annesi bunu kabul etti caminin. Evet. İnanılır gibi değil ya. Bu canilik artık. Bu başka bir boyut. Peki Baki'nin kimliğini siz mi çıkardınız? Evet, ben çıkardım. Yani Baki artık benim oğlum olduğu için. Aslında Baki bir melek. Yani bu yaptıkları ve bundan sonra yapacakları aslında her şeyi o yaptı. O var etti. Ne Onun demek için bu? Bana biraz anlatın. Şöyle söyleyeyim, yani onunla beraber yaptığım ya da onun benim yanında olduğu zaman yaptığım her şey aslında Baki'nin. Yani şu an belki kardeşleri bilmiyor ama Baki'nin bankada 20 milyon TL nakiti var. Şu an üzerinde, benim üzerimde olan mal varlıklarının %50'si ona ait. Tabii bu yani belli sınırlar çerçevesinde. Vasi atanması olayıyla alakalı. Kız, biz doğru araştırdık değil mi? İnşallah doğrudur. Yani bu Kerem Bey'in zengin olması gerekiyor çünkü Fahri abi öyle söylemişti. Umarım doğrudur. Yani şirketi falan var dedi sonuçta canım, zengindir tabii ki. Aslında kardeşleri bunları bilmiyorlar. Baki sizin hayatınıza girdi Evet, ve sizin hayatınızda pek çok şeyi değiştirdi anladığım değiştirdi. kadarıyla. Ve Beni çok bu hale getirdi işte. Gördüğünüz gibi Büyük çatı bir ustasından. şans getirdi size, bolluk getirdi, bereket getirdi. Ama anlattığınız kesinlikle ben kadarıyla. bunları İçinizden gelerek yaptığınızı çok iyi hissediyorum. Bunu mu diyecektiniz? evet. Yani siz ben Baki'yi alayım, ondan sonra bolluk bereket gelir mantığıyla zaten yapmadığınızı çok açık görebiliyorum karşımda. Teşekkür ederim. Sağ olun. Onu aldıktan sonra bütün hayatınız
pozitif yönde değişti. Evet, odak noktam oldu açıkçası. Tabii işlerim de bu sayede büyüdü. Yani Şu anda ne iş yapıyorsunuz? şu anda inşaat şirketim var, öyle söyleyeyim. Bunu işte en alt seviyeden gelerekten çatı ustalığından, işte nalbur dükkanı açmaya, oradan inşaat firması ortaklığından bu raddelere geldim. Sonra evlendiniz. Sonra evlendim, evet. Yani Aslında- Baki'yi benim kadar bağrına basabilecek bir eşle O da tanıştım. büyük bir şans. Evet, o da var işin içinde. Şu an mutlusunuz. Çok mutluyum, çok mutluyum. Yani Ona kim mutluluğun da bakıyor şu bozulmasını an? açıkçası istemiyorum. Baki'ye Onu da kim söyleyeyim. bakıyor? Özel bakıcısı var. Hı hı. Ona Bebekler gerçekten gibi bebekler gibi bakıyorsunuzdur bakıyor. siz de Evet. eminim ama hani destek vermesi açısından. yani her şeyi onun yoluna seriyorum.